Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz bu çantanın yapılışını paylaşıyor olacağım. Yapımı gayet kolay. 3 parçadan oluşuyor. Ön, arka ve kenar taban kısmını beraber öreceğiz. Tabi diğer kenar kısmı bir bütün halinde örüp daha sonrasında sık iğne tekniğiyle örme işlemiyle birleştirmemizi yapıp çantamızı tamamlıyor olacağız. Dediğim gibi gayet kolay. Sadece bir teknikle bu şekilde çizgi çizgi bir model oluşturmuş olacağız. Siyahta ayrı bir hava kattı ama isterseniz farklı renk ile de bu birleştirme işlemimizi ve askı işlemimizi gerçekleştirip daha böyle canlı renklerle de kombinleme yapabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Ben şimdi böyle sonbahara uyan bir renk olsun istediğim için birazcık bu şekilde kombinledim. 230 gram ipim vardı ama 230 gram yeterli olmadı. Şu kenar kısmında az bir miktarda kalmıştı. Birazcık daha aldım ama 250 gram alırsanız benimle aynı ölçülerde yapacaksınız. 250 gram kağıt ip yeterli olacaktı. Siyah renk elimde vardı. Az bir miktarda kullandım. Dediğim gibi elinizde olan bir ipi değerlendirebilirsiniz. Kombinleme yapabilirsiniz. Onun dışında gayet kullanışlı, geniş bir çanta oldu. Şu şekilde içerisinde ipleri temizlemedim ama göstermek istiyorum. İçi de gayet geniş oldu. Çünkü şu yan kısmını geniş yapmamız çantamızın içerisini genişletti. O açıdan gayet kullanışlı bir çanta oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Düşünceleriniz benim için oldukça önemli. Her zaman söylüyorum. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilirsiniz. Orada yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu modelde kağıt ip kullanacağız. Ve kağıt ip 230 gram var. Elimde videonun sonunda ne kadar kullandığımı, artıyor mu, az mı geliyor bahsediyor olacağım. 3,5 numara tığ kullanacağım. Normalde kağıt iplerde 4 milim kullanıyorum ama birazcık böyle sıkı bir dokusu olsun istediğim için 3,5 numara tığ kullanacağım. Ve ipimin yapısı da bakın bu şekilde, çok da kalın bir ipim değil. Zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. Toplamda 54 tane zincir çekiyoruz. 54 tane zincirimi çektim. Daha sonrasında 54. zinciri parmağımla tutuyorum. Bir tane fazladan zincir çektim. 54. zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her zincire bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ilerledim. Sıra sonunda son zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek son zincirime de son sık iğnemi yaptım ve bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Bakın. Daha sonra örgümüzün arka kısmını çeviriyoruz. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Bu şekilde her boşluğa bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda son bir tane boşluğum kaldı. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekerek sık iğnemi yapıyorum ve örgümün ön kısmını dönüyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluğa batacağız ama ön kısmı da şu şekilde yapacağız. Bakın arka kısmına direkt boşluğa batmıştık. Şimdi ön kısmına döndüğümde arka daldan, bakın şu şekilde arka daldan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğum, bakın şu şekilde tuttuğumda tepeden arka daldan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşlukta arka daldan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Normalde ne yapıyorduk? Şu şekilde boşluktan tığımızı geçiriyorduk. Çift dala batmış oluyorduk. Ama bu sıramızda arka daldan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğun arka daldan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Bakın. Arka daldan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Sık iğnemi yapıyorum. Tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Bunu sadece ön kısımlarında yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar devam ediyorum.
Sıra sonuna kadar ilerledim. Sıra sonunda yine arka daldan tığımı geçiriyorum. Son boşluğumda ipimi çekip sık iğnemi yaparak sıramı tamamlıyorum. Daha sonrasında örgümüzün arka kısmına dönüyoruz. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan bakın tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçirip ipimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Bakın arka kısmında bu şekilde boşluktan tamamen tığımızı geçirip sık iğnemizi yapıyoruz. Sadece dediğim gibi az önce de ön sırada arka dala batma yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda son boşluğumdan tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Ve örgümün ön kısmına geçişimi sağlıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Ön kısmında ne yapıyorduk? Direkt bakın bu şekilde dibindeki boşluktan değil, arka daldan tığımızı geçiriyoruz. İpimizi çekip sık iğnemizi yapıyoruz. Arka daldan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Arka daldan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa atladım. Arka daldan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Arka daldan tığımı geçiriyorum. İpimizi çekip sık iğnemizi yapıyoruz. Sadece tekrar söylemek istiyorum. Ön kısımlarda, örgümüzün ön kısmında arka daldan yani tek dal batarak sık iğnemizi yapacağız. Bakın bu şekilde çizgi çizgi bir model oluşmuş oluyor bu şekilde. Ördükçe fark edeceksiniz siz de. Daha sonra sıra sonunda bir zincir çekip arka tarafını dönüyoruz örgümüzün. Arka tarafında ise direkt boşluğa sık iğne batarak ilerlemeler yapıyoruz. Bu şekilde çantanızın gövde kısmı ne kadar uzunluklu olsun istiyorsanız o kadar sıra boyunca devam edip geliyoruz. Şimdi ben size bahsettiğim gibi 44 sıra boyunca örerek tamamladım. İstediğim uzunluğa ulaştım. Bu tamamen sizin çekmiş olduğunuz zincirle alakalı. Hani en ve boyu kendiniz dengeleyebilirsiniz. Benim için yeterli bir uzunlukta oldu. Biraz daha uzun ya da kısa da yapılabilir. Bence tam ortası oldu. Kısa belki çok da güzel olmaz. Şimdi elimizin ayarına göre farklılık gösterebileceği için bir de başta da söylediğim ki benim ipim birazcık ince. O yüzden sizlerle ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Bakın şuradan ölçtüğümde 25,5 santim. Bir de böyle ölçelim. 33 santim uzunluğunda. Şimdi bu şekilde iki tane parça yaptım. Birinci parçamız ve ikinci parçamız şeklinde aynısı birebir aynısından iki tane parça yapıyoruz. Çantamızın ön gövdesi ve arka gövde kısmı olarak da diyebiliriz. Bunları yaptıktan sonra kenar kısmının başlangıcını yapacağız. Kenar kısmında ise birazcık böyle elini çalışmak istedim. Hatta ben yaptım, size göstermek istiyorum. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu parçaların ütülenmiş hali. Tamamen böyle esneterek, düzelterek bir ütüleme işlemi yaptım. Siz de mutlaka örgünüzü tamamladıktan sonra ütüleme işleminizi yapın. Birleştirme işleminden önce. Birleştirme işlemini yaptıktan sonra ütülemek birazcık zorluyor açıkçası. O yüzden birleştirmeye geçmeden bu şekilde parçalarımı bitirdikten sonra ütüledim. Şimdi bunu bir kenara alalım. Şu kenar kısmını da göstermek istiyorum. Bakın kenar kısmı ütülü değil. Bu şekilde uzun bir parça yaptık. Kenar kısmına 24 tane zincir çektim ve toplamda dönüşümde sağlayarak 25 tane sık iğneye ulaştım. Yani 25 tane sık iğneden oluşuyor. Bakın şu şekilde baktığımızda da birazcık enli çalıştım. En ölçüsünü de sizlerle paylaşayım. Çünkü modeli incelediğimde böyle yan kısmında 14 santim eninde çalıştım. Birazcık geniş çalıştım dediğim gibi. Çünkü yanlardan hani böyle düz durur bir şekilde pozisyonda olduğunda da yanlardan gözüksün istiyorum. Yan ve taban kısmını geniş çalıştım o yüzden. Zaten bir bütün halinde yapacağız. Yani şu şekilde yaptım. Şimdi bunun boyunun ölçüsünü vermeyeceğim. Çünkü çantanızın gövde kısmına göre ayarlama yapmanız gerekiyor. Bakın şu şekilde tutuyoruz. Tam üstten fite fit bir ayarlama yapıyorsunuz. Daha sonra şu taban kısmına kadar indik. Taban kısmından sonra şöyle döndürüyoruz. Daha sonra bir daha döndürüyoruz. Yukarı kenar kısmına kadar eşit olacak şekilde bir ayarlama yapıp bu kenar kısmımızı bitiriyoruz. Yine modelimize aynı şekilde devam ettik. Dediğim gibi ben tamamladım ama sizinle yeniden bir başlangıç yapacağız. Daha sonra ise
birleştirme işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi bunu da bir kenara alıyoruz. Hemen ipimin ortasına tığımı yerleştirdim. Bir tane zincir çekerek başladım. Az önce de söylediğim gibi 24 tane zincir çekiyoruz. 24 tane zincirimi çektim. 24. zinciri parmağımla tutuyorum. Bir tane daha zincir çekiyorum. Daha sonra 24. zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum ve tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekip bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her zincire bir tane sık iğne yapıyoruz. Son zincirime geldiğimde tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum ve sık iğnemi yaparak sıramı tamamlıyorum. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam ettim. Daha sonra örgümün arka kısmını çeviriyorum. Bir tane zincirimi çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atlıyorum. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Son boşluğumdan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Sık iğnemi yaparak sıramı tamamladım. Bakın bu şekilde. Daha sonra örgümüzün ön kısmına geçiyoruz. Bir tane zincir çektim. Hemen bakın dibindeki arka daldan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğun arka dalından tığımızı geçirdik. İpimizi çekip tek seferde çekerek sık iğnemizi yapıyoruz. Yandaki boşluğa atlıyoruz. Arka daldan bakın öndeki dala değil arka daldan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atladım. Direkt bakın tığımı geçirmiyorum. Arka daldan tığımı geçirip ipimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde arka dal batma yaparak sıramızı tamamlayacağız. Sıra sonunda bir tane zincir çekip hemen dibindeki boşluğa batacağız. Arka kısmında ise normal boşluğa batarak ilerliyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. Sadece ön kısımlarında arka dala batma yapıyoruz. Bu şekilde çizgi bir model elde edebilmek için bunu tekrar söylemek istedim. Aklınıza takılmasın diye. Yoksa gövde kısmıyla birebir aynısını çalışıyoruz. Modelimiz bundan ibaret. Nasıl ölçü alacağımızdan da kısaca bahsettim başlangıçta. İstediğiniz gövde uzunluğuna ulaşana kadar, gövde diyorum pardon, istediğiniz kenar, taban ve diğer kenar uzunluğuna ulaşana kadar bu şekilde sıramıza devam edip geliyoruz. Şimdi kenar kısmımızı tamamladıktan sonra askı kısmına geliyor sıra. Askı kısmını da yapalım. Daha sonra tüm birleştirmelerimizi yapalım. Yani tüm parçalarımızı tamamladıktan sonra birleştirme işlemine geçersek daha kolay olacağını düşünüyorum. Siyah rengimi aldım. Siyah kağıt ipe geçiş yapıyoruz. Askı kısmını ve birleştirme kısmını siyah renk ile devam edeceğiz. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. Daha sonra 6. zinciri parmağımla tuttum. Bir tane daha zincir çektim. 6. zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde her zincire bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Son zincirinden de tığımı geçirdim. İpim birazcık sert olduğu için zorluyor beni. Son zincirden de tığımı geçirip sık iğnemi yaptım. Ve sıra sonunda zincirle beraber saydığımızda 2, 4, 6, 7 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Daha sonra diğer arka kısmının dönüşünü yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atlıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Ve sıramızı tamamlayınca yine bir tane zincir çekerek bir üst sıranın başlangıcını yapacağız. Bu şekilde 5 sıra boyunca gideceğiz. 5. sıramızdan sonra yuvarlak formunu vermeye başlayacağız.
Şimdi bahsettiğim gibi 5 sıra boyunca gittim. 5. sıramı tamamladım. Sıra sonundayım. Buradan sonra şu şekilde yapıyoruz. Bakın örgümün arka kısmını döndüm. Hemen yandaki şöyle ipimizi yukarıya alalım. Arka kısmındayım şu anda. Hemen bakın şöyle bir birleştirme yapıyorum. Elimde siyah olduğu için tam göremiyor olabilirsiniz. Arka kısmından birleştiriyoruz direkt. Hemen burada birinci boşluktan, yani burada zincir çekerek dönüş sağlıyoruz ya, hep zincirimizin tepesinden, birinci zincirimizin içerisinden tığımızı geçirdik. Bir tane sık iğne yaparak başlangıcımızı yaptık. Yani iki böyle hani düz bir parçaydı ya, birleştirmiş olduk burada. Direkt birinci zincirimin tepesinden tığımı geçirip sık iğnemi yaptım. Daha sonra yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Bakın şu şekilde önden, bakın bu alt kısmındaki 5 sıramız açık bir şekilde duruyor. Üst kısmında ise yuvarlak bir şekilde ilerleme yapacağız. Şimdi bu şekilde her boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Arka kısmına geldiğimizde artık parça düz bir şekilde olduğu için birleştirme noktamız da yok. Direkt birinci zincirin tepesine sık iğne yaparak üst sıranın başlangıcını yaptım çünkü. Birleştirme noktamız olmadığı için bu şekilde her boşluğa bir tane sık iğne yaparak sürekli dönüyor olacağız. Boşlukları takip edeceğiz. Bu da bizim yuvarlak formda bir askı elde etmemizi sağlayacak. Şimdi siyah olduğu için tam gözükmüyor. Az önce de söylediğim gibi. Şurada yapmış olduğum diğer askımı göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. Sadece dönerek ilerliyorsunuz. Bu başlangıç noktası önemliydi. Burası bizim dikme işlemimizi gerçekleştireceğimiz nokta. O yüzden 5 sıra boyunca düz gittik. Daha sonra bakın şu arka kısmına direkt birinci zincirin tepesine batarak bir birleştirme yapmış olduk aslında. Ve devamında sürekli dönerek sık iğneler yapacağız. Ta ki istediğimiz askı boyutuna ulaşana kadar. Ben askı ölçümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu da göz kararı bir ayarlama yapabilirsiniz. Çantanızda tutarak, işte kolunuza tutarak bir ayarlama yapabilirsiniz. Tamamen kullanım açınıza göre farklılık gösterebilir. Şu şekilde tuttuğumda 48 santim uzunluğunda, dediğim gibi istediğimiz boyutta askı boyutuna ulaşana kadar devam ediyoruz. İstediğimiz boyuta kadar devam ettikten sonra bakın şu şekilde tam buna eşit olacak şekilde olan kısmına kadar sık iğne ile ilerledikten sonra buradan geriye dönüyoruz. Yani şöyle tuttuğumuzda üst tarafında bakın bu şekilde gözüküyor ya, o yüzden alt tarafından başlangıç yapacağız. Şimdi sonuna kadar sık iğnemle ilerledim, sıramın sonuna kadar. Daha sonra buradan normalde hep dönerek ilerliyorduk ya, istediğimiz boyuta ulaştıktan sonra bakın tekrardan söylüyorum, arka kısmını döndürüyorum, iç kısmını bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Şimdi şu kısmı yapıyoruz. Açık kısım var ya, başlangıçta birleştirme yapmadan düz bir şekilde ilerlemiştik. Yine aynısını yapmış olacağız diğer taraf içinde. Daha sonra yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçirip sık iğnemi yaptım. Bu şekilde yine her boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Ve şöyle son bir tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi her boşluğa bir tane sık iğne yaptıktan sonra bakın burada bir boşluk oldu. Birleştirmiyoruz. Daha sonrasında yine örgümün ön kısmını dönüyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirip sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim ve bir tane sık iğnemi yaptım ve yine sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi dönmemizle beraber ikinci sıramızın başlangıcını yapmış olduk. Son boşluğa geldim. Bir tane sık iğnemi yaptım ve sıramı tamamladım. İkinci sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arkada bakın bu şekilde boşluğumuz var. Örgümün iç kısmına dönüyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekip sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atlayıp sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Üçüncü sıramızı tamamlamış olacağız. Dördüncü sıramın başlangıcını yapacağım. Bir tane zincir çekip sıra sonuna kadar devam ediyorum. Ve beşinci sıramızda tamamlamış olacağız.
5. sıramın sonuna kadar ilerledim. Bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi birazcık uzun bırakıp keserek artık tamamlıyoruz askı kısmımızı. Bakın bu şekilde askı kısmı tamamlanmış oldu. İki tarafta da aynı şekilde dikmek için bölümler bulunuyor. Daha sonra bunun sabitlemesini yapacağız dikerek. Şimdi tüm parçalarımızı ütülüyoruz öncelikle birleştirme işlemine geçmeden önce. Daha sonrasında ön kısımlarını ayarlıyoruz. Bu hani arka daldan battığımız kısımlar var ya, önde böyle çizgi çizgi gözükenler, bunlar parçalarımızın ön kısımları. Bakın burada ön kısmı çizgi çizgi, burada da aynı şekilde ayarlama yapıyoruz. Ters kısımları yani arka kısımları iç kısımda kalacak. Yine aynı şekilde yan kısım için de geçerli. Bu arada yan kısmını da ütüleyip geldim. Daha sonrasında birleştirme işlemine geçeceğiz. Öncelikle üstteki parçamızı birleştireceğiz. Daha sonra alttaki parçamızı birleştireceğiz. Dikerek değil, örme şekliyle bir birleştirme yapacağız. Sık iğne yaparak. Şöyle ipimi arkaya çekiyorum hemen. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Bakın buradaki ipimi biraz fazla bıraktım. Daha sonra iç kısımdan yürütüp yok edebilmek için. Daha sonra iki parçamızı şu şekilde birleştiriyoruz karşılıklı bir şekilde. Ve birinci boşluktan hemen en tepedeki, burası başlangıç noktasına denk geldiği için birazcık zorluyor. En üst tepedeki noktadan tığımı geçirdim. Karşılık gelen boşluktan da tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Daha sonra yandaki boşluğa atlıyoruz. Arkadan da karşılık gelen noktadan tığımızı geçirip ipimizi çekip sık iğnemizi yapıyoruz. Şöyle arkasına tam eşit bir şekilde tutarsak daha kolay olacak. Alttaki boşluktan tığımı geçirdim. Karşılık gelen kısımdan tığımı geçiriyorum. İpimi yukarıya çekip sık iğnemi yapıyorum. Alttaki boşluğa geçiyorum. Hemen arkasındaki boşluktan da tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Bakın alttaki boşluktayım. İpimi yukarıya çekip sık iğnemi yaptım. Şimdi size bahsettiğim gibi kenar kısmına kadar ilerledim. Bir tane zincirimi çekip ipimi birazcık uzun kestim. Daha sonra iç kısımlarında bu iplerimizi yürütme yaparak yok edeceğimiz için, çünkü üstte diğer türlü böyle yukarıda duruyor ipimiz. Güzel gözükmüyor. O yüzden iplerimizi birazcık uzun bırakıyoruz. Bu kenar kısmını tamamladıktan sonra bu şekilde diğer iç kısmını döndürelim ve diğer parçamızın birleştirmesini yapacağız. Yine aynı şekilde ön kısmı üst tarafa gelecek şekilde bir yerleştirme yapıyoruz. Farklı hiçbir şey yok. Şuradan kenar kısmından birleştirmeye başlayacağız. Taban kısmına kadar ilerleyeceğiz. Tabandan diğer kenar kısmına kadar birleştirip geliyorum. Şimdi üstteki kenar kısmına kadar birleştirmemi tamamladım. Bakın şuradan başlamıştım. Devam ettim. Taban kısmı ve üst kenar kısmı. Şimdi bakın en üst kenar kısmında ilmeğim hala duruyor. Burada kesmeden dönüş sağlayacağım. Devam edeceğim. Hemen yandaki sık iğnenin tepesinden üst tarafa dönecek şekilde, yani üstteki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra yandaki boşluğa geçtim. İpimi çekip bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geçtim. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde her boşluğa bir tane sık iğne yapacağız. Bakın şuradaki birleştirme işlemimizin olduğu kenara kadar her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Kenar kısmına geldiğimizde hemen bakın buradaki birleştirme yaptığımız kenar kısmına sık iğnenin dibinde bir tane boşluğumuz var. O boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Eğer buraya batmadan direkt diğer tarafa atlama yaparsam birazcık böyle hani yapısında bozulma oluyormuş gibi, çekiyormuş gibi hissettim. O yüzden dibindeki boşluğa da batıyoruz. Daha sonrasında burayı atlıyoruz. Zaten yatay olduğu için batma şansımız yok. Hemen yandaki boşluğa atladım. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım ve kenar kısmını
geçişimizi bu şekilde yapmış olduk. Devamında yine her boşluğa bir tane sık iğne yaparak ilerliyoruz. Yine bir kenar kısmına geldim. Başlangıcını yapmıştık ki devamındaki kenar kısmımız son boşluğumuzdan bakın bu şekilde tığımızı geçirdik. İpimizi çekip sık iğnemizi yapıyoruz. Buradaki birleştirme yaptığımız sık iğne kısmını atlıyoruz. Diğer taraftaki sık iğnenin tepesine atlıyoruz. Birinci sık iğnenin tepesine atlıyoruz. Devamında yine her boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Başlangıç noktamıza kadar geldim. Son boşluğuma sık iğnemi yaptım. İlmeğimi bırakıyorum. Başlangıç noktasındaki boşluktan bakın şuradan tığımı geçirdim. İlmeği tığımın ucuna taktım. Birazcık şöyle sıkılaştıralım, bol oldu. Daha sonrasında ilmeğimi arka kısmına çektim. İç kısmına çektim çantamı. İç kısmında 1 2 tane zincir çekiyorum ve ipimizi birazcık uzun kesiyoruz. Ve bakın bu şekilde burayı hem eşitlemiş olduk hem de ipimizi içeride bırakmış olduk. Daha sonra iğneye takarak iç kısmında ilerleyip yok edeceğiz. Şöyle keseyim bir elimde. Ve çantamızın gövde hatlarını bu şekilde tamamlamış olduk. Ve gayet de güzel oldu. Şimdi şöyle yapalım. Askı kısımlarını da sabitleyelim. Daha sonra yazı kısmına geçelim. Askılarımızı yapmıştık biliyorsunuz beraber. Hemen şöyle bir yerleştirme yapacağız. Bu alt kısımlar dikme için bıraktığımız kısımdan dikerek başlayacağız. Çantamızın gövde kısmını oraya yerleştiriyoruz. Şimdi ne söylemek istediğimi göstereceğim sizlere. Öncelikle iğneme ipimi alıyorum. Şu şekilde bakın bu açık gelen kısım hemen siyah kısmın altına bir yerleştirme yapalım. Ayrıca çantamızın tam ortalamamız gerekiyor. Askı kısmını şu şekilde baktığımda evet iyi olacağını düşünüyorum. Tamamen ortaladıktan sonra az önce de söylediğim gibi siyah şeritin alt kısmında bırakacak şekilde yani 2 4 5 5. sıramızdan birleştirmeye başlayacağız. Şimdi siyah renk olduğu için zaten siyah bir dikiş yapacağımız için belli olmayacak. Direkt düz boşluklardan geçireceğiz. Bakın şu şekilde. Aradaki boşluklardan geçiriyorum. Düz bir şekilde dikmeye çalışın. Bakın böyle üst kısma doğru ilerliyorum. Açık bir şekilde dikiyoruz bu kısmını. Şimdi şöyle arka kısmına doğru bir dönüş sağlayalım. Aslında burada normal düz bir şekilde ilerlemeye devam edebiliriz ara kısımlardan. Hiçbir şekilde belli olmuyor zaten. Şöyle bakın bu tarafa doğru bir geçiş sağlıyorum. Diğer tarafa geçişimi sağladım. Şöyle bakıyorum. Alt kısma doğru şimdi dikmeye devam ediyorum. Başlangıç noktama kadar ilerleyeceğim. Evet şöyle. Başlangıç noktama kadar geldim. Başlangıç noktamıza geldiğimizde ipimiz arka kısımda hemen düğümleyelim. Düz bir dikiş yaptık farkındaysanız. Gayet kolay bir şekilde buraya sabitleyebiliyoruz. Daha sonra ipimizi arka kısmında düğümleyelim. Koptu bu arada. Düzelteceğim daha sonrasında. Bakın bu şekilde buraya sabitlemiş olduk. Daha sonrasında şu kısmını da eşitleyerek sabitleyeceğim ve arka askı kısmını da sabitliyorum.
Şimdi askı kısımlarını sabitlemesini tamamladıktan sonra en son yazı işlemeyi göstereceğim. Buraya ben yazımızı yazdım. Bir tane keçeli kalem yardımıyla hafif bir şekilde yazı şeklimi belirledim. Bakın nereye yerleştireceğimi. Tam askı kısmına eşit hizalanacak şekilde bir ayarlama yaptım ve alt alta dediğim gibi yazımızı yazıyoruz öncelikle. Yazımızı yazdıktan sonra yerini belirledikten sonra bir tane zincir çekiyoruz tığımızda. İpimizi bırakalım. Küçük bir başlangıç göstermek istiyorum. Hemen bakın, yazmaya başlamak istediğimiz noktadan, boşluktan tığımızı geçiriyoruz. İpimizi tığımızı ucuna takıp yukarı kısma çekeceğim. Bu kısım belki birazcık zorlayabilir. Bakın üste çektim ilmeğimi. Sadece burada yazı kısmını takip edeceğiz. Şu an tamamen göremiyor olabilirsiniz yazıları. Ben sadece nasıl ilerleyeceğimizden bahsetmek istiyorum. Alttaki boşluk kısmından tığımı alt kısma geçiriyorum. İpim içeride olduğu için ipi üste çektim. İlmeğimin içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yapıyorum. Bakın bu noktada. Hemen alttaki boşluğa atlıyorum. İpimi tığıma içeriden takıyorum. Yukarıya çektim. Bakın yukarıya çektim. İlmeğimin içerisinden geçiriyorum ve ilmek yürütmemi yapıyorum. İpimizin bu noktada iç kısımda olması gerekiyor. Bakın şu şekilde iç kısımda ipimiz. Daha sonra tekrardan alttaki boşluğa tığımı geçiriyorum. İpimi ucuna taktım tığımın, yukarıya çektim. Ve ilmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yaptım. Alttaki boşluğa geliyorum. İpimi tığımın ucuna takıyorum. Şu kısmı. Üste çektim. İlmeğimin içerisinden geçirdim. Bir kez daha yapacağım. Son boşluktan tığımı geçirdim. İpimi yukarıya çektim. İlmeğimin içerisinden geçiriyorum. Şimdi şöyle döndürüyorum örgümü. Yukarıya boşluktan geçirdim. Tamamen burada yazımızı ne yazmak istiyorsanız illa ki aynı yazıyı yazmak zorunda değilsiniz. Takip ediyoruz. İlmeklerimizle tığımızla beraber. Yukarıya çekip ilmeğimizin içerisinden geçiriyoruz. Bu kısımda çok bol olmamasına özen gösterin. Evet, üst kısma ilerledim. Şimdi yine alta dönüş yapacağım. İpimi yukarıya çekemedim. Çektim. İlmeğimin içerisinden geçirdim. Alttaki boşluğa atladım. Çekiyorum ipimi. İlmeğimin içerisinden geçiriyorum. Alttaki boşluğa geldim. Son boşluğuma geliyorum. Üst kısma dönüşümüzü yapacağız şimdi. Bakın üst kısmına kadar ilerleyerek W ve harfimizi yapmış olduk. Daha sonrasında bu şekilde bir tane harfimizi bitirdikten sonra ipimi en son bakın ipimin çıktığı noktadan tığımı içeriden yukarıya doğru uzatıyorum. İpimi alt kısma çekeceğim. Alt kısma çektim ve bu kısımda hemen bir tane zincir çekip İpimi birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Artık bu harfimiz bitti. Diğer harfimiz için yine bir tane zincir çekerek başlangıcımızı yapacağız. Arkada da çünkü düzgün gözüksün istiyorum. Bakın W V şeklinde gözüksün. Hani birçok ip geçişleri olsun istemiyorum.
Bu şekilde, o yüzden ipimi kestikten sonra tekrar bir başlangıç yapacağım. Beraber yapalım onu da. Yine bir tane zincirimizi çekiyoruz. İpimizi bıraktık. Hemen başlangıç noktasına diğer harfimiz için tığımızı alta geçiriyoruz. İç kısmında ilmeği tığımıza takıp üst kısma geçişimizi sağlıyoruz. İpimiz mutlaka iç kısımda olmalı. Yoksa ilmek yürütmeyi yapamayız. Daha sonra alttaki boşluğa tığımı geçiriyorum. İpimi yukarıya çekip ilmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yapıyorum. Yeteri kadar anlatabildiğimi düşünüyorum bu kısmını. Çünkü hep bu şekilde ilerleyeceğim. Ekstra farklı bir şey yok. İstediğiniz yazıyı dediğim gibi yazabilirsiniz. Önemli olan buraya şablonunuzu belirlemek ve üzerinden ilmek yürütme yapmak. Şimdi yazımı tamamlayıp geliyorum. Ve bu şekilde tamamlamış oldum yazı kısmını ve çantamı da tamamlamış oldum. Gayet güzel oldu ve kullanışlı bir çanta oldu. Boyutu da gayet iyi oldu. Şu şekilde ön kısmın ölçüsünü tekrar paylaşayım sizlerle. 33 santim genişliğinde. Tabii yan kısımları da geniş çalıştığımız için bakın açılınca birazcık daha büyüyor aslında. Sadece 33 santim değil. Ve içerisi de gayet geniş oldu. Kullanışlı bir çanta oldu. Dilerseniz sayılarınızı arttırma yapıp istediğiniz boyutta çalışabilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum. Başlangıçta söylemiştim, 230 gram ana rengimden 230 gram ipim vardı. Ama kenar kısmında ipim bitti. Yani 250 gram olsa aslında benimle aynı ölçülerde çalışacaksanız tamamını yapabilirsiniz. 250 gram ip yeterli olacaktır. Kağıt ip ise elimde vardı. Az bir miktarda olması yeterli olacak. Sadece birleştirmede ve askı kısmında kullanıyoruz zaten. Dilerseniz farklı bir renkte tercih edebilirsiniz. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videom faydalı olmuştur. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.